Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için alışkanlık yapacak bir çörek tarifi vereceğim. Hamur yoğurmadan direkt tavaya dökün. Çok lezzetli bir kahvaltılık çörek tarifi. Öncelikle hamurumuz için bir tane yumurtayı kasemize koyalım. Bir tatlı kaşığı şeker. Karıştıralım. Şekerimiz erisin. Yumurtamız aktif hale gelsin. Çok lezzetli bir tarif. Kahvaltıya muhteşem bir tarif. Sütümüzü ilave edelim. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı su. 1 çay kaşığı tuz. Karıştıralım malzemelerimizi. 1 tatlı kaşığı maya. Kuru maya kullandım. Yaş maya da bir mayanın yarısını kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı susam. 1 yemek kaşığı çörek otu. Çok lezzetli oluyor. Çok lezzet veriyor. Çok da vitaminli. Bir su bardağı dolusu mısır unu. 1 su bardağı dolusu buğday unu. Karıştıralım. Çörek otu çok vitaminli, çok da şifalı. Çocuklarınız sevmiyorsa bunun içinde çörek otu olduğunu anlamayacaklar. Susam olduğunu anlamayacaklar. Çok lezzetli bir kahvaltı. On dakika mayalandıralım. Kapatalım. 10 dakika bile beklemenize gerek yok. 5 dakikada yeterli. Karıştıralım. Hamurumuz mayalandı. 1 paket kabartma tozu ilave edelim. İçerisinde kabartma tozu olduğunu anlamayacaksınız. Çok lezzetli oluyor. Çok da güzel oluyor. Fosur fosur kabarıyor. Kabartma tozunu mayalandıktan sonra koyalım. Kabartma tozumuzun havası sönmesin. Tavamızı hafiften yağlayalım. İç harcımıza yağ koymadık. Tavamızın her tarafını yağlayalım. İç harcımızdan bir kepçe dolusu dökelim. Kalın yapmak isterseniz 1,5 kepçe yapabilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ocağımızın altı burada kısık olsun. Harlı ateşte pişirmeyelim. Üzeri göz göz olana kadar pişirelim. Bu şekilde kabarcıklar çıkması lazım. Kapağını kapatalım, daha güzel kabarır. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişti. Ters çevirelim. Kenarlarından yağ akıtalım hafiften fırçayla. Altına yağ sürmediğimiz için. Hafiften üzerine de sürelim. Yeterli bu kadar. Siz çay demleyene kadar kahvaltılık hemen hazır oluyor. Hiç beklemenize gerek yok. Çok da lezzetli. Çocuklarınıza, eşinize mis gibi bir kahvaltı hazırlayın bu şekilde. Çok lezzetli oluyor. Bir kez yapsanız sürekli yapmak isteyeceksiniz. Biz çörek dedik. Siz ister krep deyin, ne derseniz, ister börek deyin. Tekrar yağlayalım. Kenarlarını da yağlayalım. İç harcımızdan koyalım. İç harcımız katı olmasın, akışkan olsun. Kek harcından biraz daha akışkan olsun. Mısır unu da çok doyurucu, çok da şifalı. İsterseniz sade mısır unundan da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok çabuk pişiyor. Mayalanmadan korkmayın. 5 dakikanızı alır mayalanması, beklemesi.
Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Pamuk gibi. Servis tabağımızı alalım. Tekrar yağlayalım. Bütün çöreklerimizi bu şekilde pişiriyoruz. Pişirirken de kapağını kapatalım. Altı kısık olsun. Altı bir yanda yanmasın. Üzerinden kabarcıkların çıkması lazım. Üzerinin göz göz olması lazım. Kenarlarından hafif de kaldıralım. Tekrar yağlayalım. Yağ hem parlaklık veriyor hem de güzel lezzet veriyor. İçerisinde yağ olmadığı için. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz. İçerisine peynir de koyabilirsiniz harcının içerisine. Kaşar da koyabilirsiniz. O şekilde de güzel lezzetli olur. Benim verdiğim tariften toplamda 8 kişi doyuyor. 8 kişi doyar. Hiç korkmayın. Rahatlıkla 8 kişiyi doyuruyor verdiğim malzemelerle. Bir tanesi zaten 2 kişiye yetiyor. Toplamda 4 tane çöreğim çıktı. Görüyorsunuz. Yumuşacık. Benim sürekli yaptığım bir tarif. Bu yaptığım tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Hem lezzetli hem görünümü güzel. Hem de çok az malzemeyle yapılan bir tarif. Herkesin evinde bulunacak malzemelerle. Çok da güzel kabardı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kanalımı buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı, tariflerimi beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil sesini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.